Herkese merhabalar. Bugün Bitcoin'de yüksek hacimli bir mumla bir trendin kırılımına şahit oluyoruz. Bununla ilgili sizlere bilgiler aktaracağım. Bu videoda ayrıca Bitcoin'in yanı sıra Dominans, XRP ve AVAX'da inceleyeceğiz. Analizlere geçmeden önce videoya like atmanızı ve kanala destek olmanızı sizlerden rica ediyorum. Gelin hızlı bir şekilde şimdi analizimize geçelim. Öncelikle haftalıkta belirlemiş olduğumuz seviyeler vardı ve haftalıkla başlayacağız. Trendimizi kontrol edeceğiz ve arkasından Elliott Wave'in 5. dalga periyodunda olduğumuzu konuşmuştuk. Bu bölgelerde nasıl bir dirençle karşılaşacağız? Bu seviyeler neler? Birazdan da size onları anlatacağım ve görmüş olduğunuz gibi 104.460 ve 102.560 seviyesinin üstündeki kalıcılıklar bizim için pozitiftir ve buradaki bu yükselen hareketin yani bizim ana trendimizin de üst bölgesi şu an için hedef konumunda ve burası da bu hafta için 116.000 dolarları hedefletmekte. Bunun üstüne gelebilecek sert bir kırılım ve buradaki kalıcılık aslında fiyatın daha bir momentum kazanmasını sağlar. Burada da aynı bu bölgedeki gibi kalıcılık sağlayamayıp geri çekilmeler yaşadığımız takdirde yukarı yönlü her çıkışımızda bu blok bizim için bir direnç konumunda olacaktır arkadaşlar. Bu bölümü sizler için bu şekilde işaretleyebilirim. Bunun üstü bizim için evet daha volatil bir hareketin olduğu bir dünya. Bunun içinde kaldığımız sürece de aslında üst bandın direnç eşiğini aşamadığımız için aşağı yönlü bir geri çekilmenin olacağının ilk sinyallerini alacağımızı düşünüyorum. Şimdi buradan gelin Elliott Wave ile buradaki hedef bölgelerine ve sayımlara bakalım arkadaşlar. Evet, görmüş olduğumuz yapımız tam bu şekildeydi ve biz burada 4. dalganın bittikten sonra sert bir şekilde yukarı bir çıkış hareketinin olacağını tahmin ettik ve bu oluşumun aslında daha 112.000 bölgelerindeyken buralara kadar düşeceğini, buralardan alacağı yeni bir startta da 5. dalganın içinde olacağımızı konuştuk. Bu bir sürpriz değil arkadaşlar. Bugün burada pozitif ne haber geldi, ne oldu herhangi bir bilgim yok ama yaklaşık olarak ben bunu Mayıs'ın 25'inden itibaren konuşuyorum ve bu bölgedeki ABC yapımızın bittiğini, çıkış momentumunun bir itkisel nitelik taşıdığını ve burada 1. dalgayı yapıp minör bir 2 yaptıktan sonra yeni bir harekete entegre olacağımızı belirttik ve bu bölümde arkadaşlar devamlı konuşmuş olduğumuz bir düşen trend var. Bu düşen trendin kırılımı gerçekleşecek. Gerçekleştikten sonra 5'in doğal hedeflerine doğru yola çıkacağız. Şimdi bu bölümün aslında 1. dalgası bittiğini düşünüyorum. Yani sizlere bunu şuradan bu şekilde gösterebilirim. Bu bir 3. dalga yapısı olabilir arkadaşlar. Ve bu 3. dalganın içindeki bu momentum gayet normal bir şekilde hızlı çıkışlar yapması gerekir. Biraz daha buralarda aslında konsolide geçirdikten sonra buralarda biraz daha bir konsolide süreci yaşadıktan sonraki bir çıkışı benim için daha iyi bir senaryo olacaktı. Lakin fiyat burada dün akşam canlı yayında konuştuğumuz bölgeden yukarı yönlü çizmiş olduğumuz hedef yine yönün doğru tahminini yaparak bu bölgelere kadar geldik. Hala bir konsolide süreci yaşayabiliriz. Yani bu çıkışla direkt roketi bağlayıp 118.000, 120.000, 130.000'lere kadar bir çıkış sağlayamayabiliriz. Çünkü çok hızlı bir momentumla gelişen bir Bitcoin var. Buralarda biraz konsolide süreci yaşayabilir yine. Bunu aklınızda tutmanızı isterim. Evet, kanalımız buydu ve bu kanalla beraber şunu konuşuyorduk bu bölgelerde. Evet, aşağı yönlü bir hareket gelir, buradan tekrar çıkar ve bu çıkacak hareketin de ilk önce burayı kırması lazım. Arkadaşlar bu bölüm çok önemli. Bakın, hızlı bir şekilde yukarı çıkmasına karşın 4 saatliklerde şu an kanal bölümünün altında yer almaktayız ve buradan aslında bir geri çekilme, bir doğal bir düzeltme tekrardan yaşayabiliriz. Ve bu hareketliliğin şu bölümü çok önemli olacak bizim için arkadaşlar. Fiyatımızın tekrardan bu 109.000 bölgesini aşamayıp 105.500, 106.000'lere kadar bir geri çekilmesini yaşarsak eğer aslında bizim öngörmüş olduğumuz bu akümülasyon evresi yine yaşanmış olacaktır ve buradaki akümülasyondan sonra daha sert ve güçlü bir çıkış yaşayabiliriz. Peki bu durumun oluşmaması için ne olabilir arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi fiyatımızın 103.500 altında kapanışlar yapması bizi daha sert bir şekilde aşağıya çekecektir. Şu an için çok da başarılı bir kırılım hala gerçekleştirdi diyemiyorum. Kapanışa bir 2 saat var. Bunun üstündeki kalıcılıklarla 112-113 binlere kadar çıkıp tekrardan bir kanal testi yaşayabiliriz. Evet, görmüş olduğunuz gibi bakın önümüzdeki çok kritik bölgeler bunlar. 115.500, 121.000, 128.000 ve 139.000 bölgesi. Ama ağırlıklı olarak 121.000 ve 128.000 çok önemli bir bariyer.
Burada 115.000'e kadar gelebilecek hareketler görebiliriz. Bunun içinde kalıcılıkla tekrardan 121-128 aralığına geldiğimizde bu fiyatın bizim için aslında yavaş yavaş tekrardan düşeceği yönünde işaretler gösterecektir. Şimdi buradaki tabii ki yükselen bir kanalımız var. Buna göre de hedef koymamız gerekir arkadaşlar. Bakın bu yükselen trendimizi çizdikten sonra arkadaşlar bizim için aslında kanal orta band ve kanal üst band hedef konumunda olabilir. Yani 116.000'lerde geçiş yaşarsak arkasından 132'lere kadar kanal üst band hedefi var. Ama burada da az önce 116.000'leri sizlere videonun başında göstermiştim. Haftalık trenddeki önemli direnç ve burada da önemli direnç. Buralar arkadaşlar üstünde hareketlilik dahi görsek, çok hızlı gelen volatil hareketler yaşarsak eğer buradan geri çekilmeler 119-120'leri kaybettikten sonra tekrardan kanal alt bandı olan 109.000'lere kadar bir geri çekilme yaşatabilir. Yani bu arada izleyeceğim yol şu an için bu trend ve buradaki dalga periyodu, önümdeki bloklar bunlar. Yavaş yavaş yükseleceğimizi görüyoruz ve bu bölümden de arkadaşlar zaten yükselişin geleceğini konuştuk. Buradaki hareketin biraz akümülasyon yaşama ihtimali hala var ve bu yaşanacak hareketten sonra da çıkacak olan dalgaların 115, 121, 128, 139 bölgeleri bizim için kritik bölgeler. Şimdi gelin buradan bir dominansa geçelim. Dominansta neler var? Bir ona bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dominansı görüyorsunuz. Buradaki ana destek noktamız tam olarak da orta bölüm ve fiyat bunun altına dün çok sert bir şekilde kırmasına karşın almış olduğu destekle yeniden yukarıya çok volatil bir sıçrayış yaptı. Benim beklentim ise şu an için arkadaşlar burada alçalan bir tepe, alçalan bir dip yaptığı için bu bölümlerde arkadaşlar yavaş yavaş bir düşen periyot söz konusu olabilir. Bunun da şu alanın içinde arkadaşlar sıkışması ve bu alanda kaldıktan sonra yeni bir kırılım gösterecek momentumla aşağı yönlü bir hareket oluşturabilir. Buradan hacimli bir çıkış gördüğüm takdirde arkadaşlar benim için alt bölgedeki 63-70'lere kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Buradaki alt değerimiz 65, üstteki değerimiz ise 65-36, 65-40 gibi bir seviye arkadaşlar. Bu iki seviyenin arasında sıkışan fiyatın hacim yönü bize önümüzdeki süreçte gelişebilecek yönleri çok daha net bir şekilde gösterecek. Benim düşüncem ise buralarda arkadaşlar destek alıp yavaş yavaş bu trendin üstünde kalıcılık sağlamaya çalışmasıdır. Tabii ki trendimiz, bakın yükselen trend kırıldığı takdirde alt bölgedeki destek de benim için hedef olacak. Bu bölümü detaylı bir şekilde incelemek lazım arkadaşlar. Şimdi gelin geçelim XRP'ye. XRP'de nasıl bir durum söz konusu? Ona bir bakalım. Bakın XRP aslında bu kadar volatilitenin içinde dominans geriye çekilmesine rağmen bir hareketlilik gösteriyor ama bakın üst bandı aşacak bir hareket hala yapmadı. Bu yapmayacağı anlamına gelmez ama bir çöp bölgenin içindeyiz ve XRP çok sıkışık bir durumda. Bunun üst eşiği 2.35, alt bölgesi 2.09'lar. Bunun aralığında giden gelen XRP gördüğümüz sürece arkadaşlar Bitcoin'in yükselmesine karşında hala iyi bir atak yapamıyorsa muhtemelendir ki Bitcoin geri çekilmeye başladığında bu da çok sert bir şekilde geri çekilmeye başlar. Yukarı yönlü bir momentum gelmesi durumunda arkadaşlar. Buralarda bir kalıcılık, aynı dünkü canlı yayında anlattığım gibi gördüğüm takdirde yeni oluşacak yukarı harekete endekslenebilirim. Ama hala söylemiş olduğum gibi cılız, hacimsiz, belli bir bölgenin içinde kalan XRP görüyoruz. Bitcoin'in ani yükselişlerine karşın dominans biraz da geriye gelmesine rağmen XRP'de şu an önemli bir atılım yok. Gelin buradan AVAX'a geçelim. Bakalım AVAX nasıl tepki vermiş bu yükselişlere. Evet arkadaşlar, AVAX şu an için 18.5'larda. AVAX için güzel bir şey söyleyebilir miyiz? Şu an bu görünüyor ve 19.5-20.5 bölümünde arkadaşlar fiyatın tekrardan bir dirençle karşılaştığını görüyorsunuz. Buradaki gelebilecek sert bir momentumun bizi minimum şuraya kadar getirmesi bizim için pozitif olabilir arkadaşlar. Bakın buradaki 22 bölgesine, 21-22 bölgesine kadar çıkacak AVAX tekrardan bir konsolide sürecine geçtiğinde buradan yükseliş hedeflerine başlayabilir. Ama bakın burası olabildiğince güçlü de bir direnç noktası. Her geldiğinde tekrardan buralarda dirençle karşılaşırsa kanalın alt bölgesine, yani 17.5'ları tekrardan kaybederse arkadaşlar bu sefer fiyat aşağıdaki 12.5-13 dolar hedefine kadar yola çıkabilir. Şu an için evet bu çıkış güzel. Bu çıkışın güzel olması bizim için önemli ama hala önündeki şu blok geçilmiş değil. Bu AVAX'a biraz daha iyi yansımış, XRP'ye çok daha yansımamış arkadaşlar. Burada önemli bir bölüm var. Ben size bunu dün haftalıklardan görmüş olduğum bir direnç kaybıyla anlatmıştım. Gelin o bölüme bir bakalım. Aslında oralarda nasıl bir durum söz konusu? O bize daha iyi bir yön analizi yaptırabilir arkadaşlar.
Evet, görmüş olduğunuz gibi haftalıkta bu yükselen trend AVAX'ta alt bölgesinden ilk tepkiyi aldı, ikinci tepkiyi aldı. Bakın şu an için haftalık bir kapanış altında yapsa da bu hafta geri tekrardan üstüne çıktı. Tekrardan 17.200'ler, bakın bu kanalın altı çok hassas ve güzel çalışmakta. Buradan bir tepki aldı, şu an için yukarı yönlü bir momentum gösteriyor. Bizim için önemli olan seviyeler AVAX'ta şuralar arkadaşlar. 20.38 ve aylıkta belirlemiş olduğumuz çok önemli bir direnç bölgesi vardı. Orası da neresi? Tam olarak bu bölge. Şimdi geçelim günlüklere. Bakın hareketimiz bu bölgenin içine kadar çıksa dahi aslında haftalık ve aylık baskının altında bu blok çok önemli. Bizim buradan kurtulmamız gerekir ve buradaki çıkacağımız hareketin şöyle bir hareket dizilimine sahip olması AVAX'ta yeni bir sıçrayışa sebep olur. Şunu yaşayamadığımız sürece arkadaşlar, bu çok cılız kaldığı sürece bizim buradan ufak yükselişlerimiz 20-21'lere kadar gelip yeniden kapanışları şu bloğun altında yapmasıyla bu trendi kırıp tekrardan aşağı yönlü sert bir düşüş yapar. Ben şahsen dün de size canlı yayında göstermiş olduğum gibi buradaki ara bir yükseliş olabilir ama bu bölgeden de tekrardan aşağı yönlü bir çıkış düşünürüm dedim. Bunun sebebi ne? Bitcoin'deki 120, 130, 115 gibi önemli bölgelerden tekrardan geri salınımıyla bunlar da arkadaşlar bu bölgeyi çok sert bir şekilde kırabilir. Bu harekete entegreyim şu an için ve AVAX'ta 22'nin üstündeki kalıcılıklar beni AVAX'taki pozitif bir dünyaya itebilir arkadaşlar. Ama şu an için hala bu sert hareketlilik dahi olsa bloğumuzun altındayız. Şimdi bir önceki analize geçelim ve AVAX'ta nasıl bir kısa vade hareketliliği yaşanabilir onlara bakalım arkadaşlar. Hala bakın burada bir destek ve bir direnç aralığında hareket eden AVAX var. Burada güzel bir çıkış sağlayacaktır. Biraz yukarı yönlü hareketler gerçekleşebilir. Güven kazanabilmemiz için de burada 18-19'un üstünde 4 saatlik günlük kapanışlar yapması lazım arkadaşlar. Bu takdirde buradaki AVAX'ın bu beklenti düşüşü arkadaşlar ertelenir. Şu an için yönümüzün daha pozitif olduğuna odaklanabiliriz. Ve önümüzdeki direncin kırılması koşuluyla tabii ki. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Desteğiniz için hepinize çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.